Nefis Her Şey kanalından herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçemizi gezmek istiyorum. Bahçemizi soranlar var. Bahçe sizin mi? Bu resimleri nereden çekiyorsunuz? Videoları nereden atıyorsunuz? Bahçe bizim arkadaşlar. Eski videolarıma da bakarsanız bizim kocaman bir bahçemiz var. Bayağı da büyük ve çok meyve ağaçlarımız var. Allah herkese böyle bahçe olmasını nasip etsin. 41 kere maşallah demeyi de unutmayın lütfen. İsteyen herkese versin Rabbim. Benim hakkımda ne düşünürseniz Allah size 10 katını versin. Çalışarak alın terimizle kazandığımız bahçemizden vişneleri topladık. Vişnenin faydalarından bahsetmek istiyorum. Kısacık sizlere vişnenin aynı kirazda olduğu gibi çekirdeği de sapları da kendisi de oldukça faydalıdır. Yağlanmaya karşı etkilidir. Hatta uykusuzluğa çok iyi gelir. C vitamini yönünden, magnezyum yönünden ağrı kesici özelliğine sahiptir. Ağrılarınızı azaltabilir. Sporcuların da şekersiz vişne suyu içtiğini unutmayın. C vitamini yönünden oldukça zengindir, bağışıklığı güçlendirir, fazlası midede yanma, ekşime, karın ağrısı yapabilir. Bazı kimselerde alerjiye neden olabilir. Şekerinizi fazla tükettiğiniz zaman yükseltebilir. Bunlara özellikle dikkat etmelisiniz. Koyu renkli sebze ve meyveler her zaman diğerlerinden daha fazla üstün özelliğe sahiptir. Mevsiminde bol bol tüketmeye özen göstermelisiniz. Vişneyi sadece mevsiminde değil, diğer meyvelerde olduğu gibi dondurarak, kompostosunu yaparak, reçelini yaparak, vişne suyunu yaparak, marmelatlarda, keklerde kullanarak, pestilini yaparak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dediğim gibi her şeyin fazlası zarar, azı yarar. Kendi doktorunuz kendiniz olun lütfen. Gelelim vişnelerden neler yapacağız? Bugün komposto, vişne suyu yapacağız. Vişne reçeli yapacağız. Karbonatlı suda bekleterek yaptığımız tane tane vişne reçeli. Ve daha sonra ayrıntılı olarak yapacağım. Vişne çekirdeklerini de atmıyorum. Onlardan da çok güzel bir lokum yapacağız. Mutlaka denemelisiniz. Vişneleri güzelce yıkadım, temizledim. Karbonatlı suyun içerisinde 10 dakika beklettim. Karbonatlı suyun içerisinde beklettiğiniz zaman vişneler dağılmadan daha güzel bekleyecek, daha güzel olacak. Kayısı reçeli tarifime de bakabilirsiniz. Daha sonra güzelce duruladım bol suyun içerisinde. Şimdi çekirdeklerini çıkartma zamanı. Çekirdeklerini 3 farklı yöntemle çıkartıyorum. Pipetle, çatal iğneyle ve elimle çıkartıyorum. Mutlaka denemelisiniz. Bu yöntemler sizler için çok kolaylık ve pratiklik olacak. Özellikle vişnelerin yumuşak olanlarının çekirdekleri daha kolay çıkacaktır. Sert olanlarını kompostoda kullanıyorum. Vişne suyu yapmak için kullanıyorum. Mutlaka sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Sert bir pipet kullanmalısınız. Yumuşak olduğu zaman düşebiliyor, tam çıkartmayabiliyor. Bakın bu şekilde hafif o çekirdeklerinin kısmından baş kısmından yaptığınızda hem çatal iğneyle hem elinizle hem de pipetle rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Biraz üzerinize koyu renkli kıyafetler giymenizde fayda var. Çünkü etrafa vişne suyu sıçrayabilir. Sert olanlarını da yine aynı şekilde komposto için tenceremize alalım. Çekirdeklerini çıkarttığımız vişnelerimizi de ayrı bir tencereye alalım. Vişne reçeli için hazırlığımızı yapalım. Saplarını da yine aynı şekilde kiraz sapı gibi kuruttuğunuz zaman yeşil çaylarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kompostolarınızın içerisine atabilirsiniz. Doktor tavsiyesi değildir. Sormadan kesinlikle kullanmamalısınız. Gördüğünüz gibi bu yöntemle kolaylıkla çekirdeklerini çıkarttım. Saplarını da kurutmak için ayırdım. Çok çabuk 1-2 günde kuruyor. Çekirdeklerini de lokum yapmak için kullandım. Mutlaka atmamalısınız. Tam ölçülü yapıyorum. Terazime aldım. Çekirdeklerini çıkarttıktan sonra tarttım. Ona göre şekerini kullanacağım. Eğer reçelinizi çok koyu kıvamlı seviyorsanız birebir ölçüsünde kullanmalısınız. 1 kilogram vişneye ya da 1 kilogram meyveye 1 kilogram şeker kullanmalısınız. Ben fazla ölçülü yapmıyorum. Burada 1,5 kilogram vişne var. Ölçüleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şekerini salladıktan sonra üzerine tamamen kaplaması için bekletiyorum. Kapak kapatıyorum ve sabaha kadar vişnemizi bekletiyorum. 15 dakika reçelimizi kaynatmaya başladım. Fokur fokur kaynadıktan sonra altını kısalım. Az kaynatırsanız vişneleriniz çürür, bütün meyveler çürür. Diğer reçellerde de aynı şekilde fazla kaynatırsanız kurur. Ve kaynadıktan sonra reçelimizin üzerine yarım limonun suyunu ilave edelim. Dilerseniz limon tuzu da kullanabilirsiniz. İçine düşen çekirdeklerini de mutlaka alalım. Çünkü onlar içeride birikme yapabilir, kesinlikle erimez.
Limon suyunu ilave ettikten sonra 3-4 dakika kaynatmamız yeterli. Buzdolabına bir çay tabağı alarak kıvam testi yapabiliriz. Çay tabağına aldığım akışkan kıvamlı olmamalı. Biraz şöyle 3-4 saniyede bir akmalı. Bu daha da soğudukça koyulaşacaktır. O yüzden buna dikkat etmelisiniz. Kıvamı çok güzel oldu. Artık kavanozlara doldurmaya hazır. Mutlaka sıfır kapak cam kavanoz kullanmalısınız. Ters çevirmenize gerek yok. Ağzından bir parmak mutlaka eksik bırakmalısınız. Kapakla kesinlikle temas ettirmiyorum. Yıllardır bu şekilde yapıyorum. Sipariş bile alıyorum. Herkes ısrarla memnun kalıyor. Ve gördüğünüz gibi kahvaltılarımızın baş tacı reçelimiz hazır. Tabii ki kahvaltılarda da böyle hapur hupur yemiyoruz. Kıvamında bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Şöyle üzerine de mutlaka yaptığınız yılı, ayı da yazabilirsiniz. Yıl yeterli geliyor benim için. Kavanozlarımızı da tuttuğundan emin olduktan sonra dilediğiniz şekilde karanlık ve serin bir ortamda saklayabilirsiniz. Şöyle de kısacık size nasıl saklıyorum onlardan göstermek istiyorum. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ayrıca onların videosu da yakın zamanda gelecek. Kavanozları alarak üzerine şeker koyaraktan kaynatmadan saklayabiliyorum. Bu şekilde yıllardır anacığımın yaptığı bir tarif. Bu şekilde de mutlaka kolaylıkla saklayabilirsiniz. Çekirdeklerini de atmadığımı söylemiştim. Sıfır atık kullanmayı her zaman için çok seviyorum. Bir taşla 3-5 kuş vurmayı da aynı zamanda çok seviyorum. Tabii ki bir doğal mecazi bir anlamda. Çekirdeklerine de su ilavesi yaparaktan çok güzel bir lokum kıvamına getirdim. Çayın kahvenin yanında atıştırmalık. Ve sert olan vişneleri de güzel bir komposta haline getirdik. Onları da kavanozlara uyuttuğunuz zaman dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çocuklarınız için sağlıklı meyve suyu, kendiniz de sağlıklı beslenebilirsiniz. Dilerseniz kilitli poşetlere de kaldırabilirsiniz. Dilerseniz kapaklı poşetlere kaldırabilirsiniz. Mutlaka her şeyin üzerine yılını yazıyorum. Kalanı da kendimiz için akşam yemeğine güzel bir komposto, soğuk bir içecek. Dilerseniz sıcak olarak bile içebilirsiniz. Muhteşem bir lezzet, antioksidan deposu. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak canlarını unutmayın. Afiyet olsun anne. Menüde balık var. Bu güzelliğini severim. Onlar konuşamaz ama bu güzel gözleriyle isterler. Sen onun istediğini fark et. Sen onların sesi ol, suyu ol, maması ol. Sana mama verelim. Dur Canifo'yum benim kızım var görsün seni. Hadi.